Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere lipo pillerin voltaj değerlerini nasıl ölçebileceğimiz uçuş öncesi ki buna monitör diye geçiyor ya da uçuş sırasında lipo değerleri belli bir değerin olması gereken değerin altına düştüğünde bize alarm olarak bildiren buzzer'ları hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz eğer elimizde nikel kadmiyum bir pil varsa bunun neticede şöyle yaklaştıralım. Artı eksi olmak üzere iki tane ucu var. Biz bu artı eksi uçları elimizdeki herhangi bir avometrenin voltaj kademesini alıp problarını artı eksi değdirmek suretiyle pilimizin dolu olup olmadığını şarj cihazına bağlamadan kontrol edebiliriz. Lipolara baktığımız zaman hatırlarsanız lipolar forumda da bahsettiğimiz üzere hücresel yapılardan oluşuyor. Mesela şu anda bu gördüğümüz elimizdeki lipo 3S bir lipo, yani 3 tane hücresi var. Bunu zaten balans kablosu dediğimiz şu kabloyu da bakmak suretiyle çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu kablomuza baktığımızda şöyle göstereyim arkadaşlar. 4 tane uç vardır. Biri siyah, negatif. Diğerleri değişik renklerde olmak üzere. Bu toplamda bu pilin 3 sel olduğunu gösterir. Benzer şekilde şu anda görmüş olduğunuz bu pil 6S bir pil, yani 6 tane hücresi var. Dolayısıyla balans ucu dediğimiz bu uca baktığımızda 6 tane kablo var. Gene siyahı ortak olmak üzere değişik renklerde. Ben bu pilin elimde özellikle arkadaşlar birden fazla lipo piliniz var ise sahaya gittiğinizde bu pillerin ve uçuş sırasında da şarj ediyor iseniz çok dikkat etmeniz lazım. Hangi pil şarjı, hangi pil kullandım. Bunu karıştırmanız halinde hiç beklenmedik bir şekilde dolu zannettiğiniz pil yukarıda sizi yarı yolda bırakabilir. İşte bu tür durumlar için birden fazla piliniz olduğunda her seferinde şarj cihazına bağlayıp kontrol etmek ya da avometrenin probuyla siyah ortak olmak üzere teker teker dolaşmak yerine lipo voltaj ölçer diye piyasada 3-4 dolar, 2-3 dolar alabileceğiniz çok basit cihazlar var. Şu anda mesela elimde bir tane en basit, en basic lipo voltaj ölçer diyelim. Şöyle 3 ledli bir cihazım var. Ya da bunun birazcık daha karmaşık olanı var ki bu aynı zamanda uçlarıyla çektiği akımlar, balanslar, hücre arasındaki voltaj değişimlerini balanslayabilme gibi ekstra özellikleri olan cihazlar da var. Ama şu basit olanı bile çok rahatlıkla işinizi görecektir. Yaptığımız şey bu alırken bu cihazlar mesela şu 6S pile kadar destekliyor. Mesela elimizde 3S pil var. Bunu takalım şuraya şöyle. Gördüğünüz gibi ilk önce display deyip hücreleri teker teker birinci hücre, ikinci hücrenin voltaj değeri, üçüncü hücrenin voltaj değeri ve toplam voltaj olmak üzere gösteriyor. Bunu 6S pile de takabiliriz arkadaşlar. Benzer şekilde. Bu sefer 6'dan itibaren, 1'den itibaren birinci hücre, ikinci hücre, üçüncü hücre şeklinde gösterecek. Hatırlarsanız arkadaşlar lipopiller hücreleri full dolu iken 4.2 gösteriyor ve 3.7'ye kadar kullanabiliyor idik. 3.7'nin altında pilleri kullanmak ömür açısından lipopillere çok büyük zarar veriyor. Bunu bir kere daha hatırlatmış olalım burada. Benzer ölçümü diğer cihazda da yapabiliyorsunuz. Şimdi bu sadece bu cihazı almanıza da gerek yok aslında. Daha sonra şu tür ürünler çıktı. Alarm özelliklerinde bu cihazın yaptığı işi
yapan cihazlar da var. Şimdi birazdan onu tanıtacağım. Şu anda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz buzzer, yani ne demek? Uçuş esnasında hücreler belli bir voltajın altına düştüğü zaman beni uyarıyor. Bu tek bipi olan, üzerinde herhangi bir LCD'si olmayan veya alarm değeri, set değeri ayarlanamayan en basit buzzer cinsi. Şu anda hala bunların ikili olanları var. Fakat ben bunları tavsiye etmiyorum. Çünkü bu mesela 3.2 volta düştüğü zaman seller, daha doğrusu sellere de bakmıyor, bu toplam voltaja bakıyor. O zaman bize alarm olarak veriyor. Dolayısıyla şu tip ürünü tavsiye etmiyorum. Sesi de bunun az. Benim esas tavsiye edeceğim ürün bu. Gördüğünüz gibi bunda 2 tane buzzer değeri var. LCD display'imiz var. Ve alarm set değeri ayarlanabiliyor. Yani bunu almanız halinde şu cihazı da ya da şu cihazı da almanıza gerek kalmıyor. Bu cihazı Hobby King'de eğer stokta bulabilirseniz, bunun özel kılıflı olanı var. eBay'de çok miktarda satılıyor. 3 dolar artı 2 dolar mı 1 dolar kargo. Özellikle arkadaşlar helikopterci arkadaşlara mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum bu cihazı. Ya da bir buzzer, yani voltaj alarm şeyini. Çünkü bazen timer'ı açmayı unutabiliyorsunuz. Ya da timer'ı açsanız bile uçuş karakteristiğiniz değişiyor. Ya da pillerin hücresel olaraktan yıpranmaları ile yukarıdaki hareket halinde tepkimeleri değişiyor. Bu sizin modeli, eğer modeliniz helikopterse, havada kaybetmeye varıncaya kadar giden kritik olaylara neden olabilir. Uçakçı arkadaşlarımız pek gürültüden, nitrolarda duyulması biraz zor ama elektrik modelli uçakçı arkadaşlarımız da şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü genelde pil bitinceye kadar uçuyorlar. Normalde voltaj 3.7'den düşmesiyle pilin bitmesi arasındaki 3.3'tü yanlış 3.2'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 8 dakika uçan bir pilde yaklaşık 1 dakika fark ediyor. O 1 dakikayı kazanmak uğruna LiPo'yu gerçek anlamda çok fazla darbe verip uzun vadede düşündüğünüzde ömründen yiyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla nitro modeller haricinde elektrikli uçaklarda, nitro helikopterlerde dahil olabilir belli bir sınıfa kadar, mutlaka tavsiye ediyorum. Mesela benim 450'imde bu cihaz sürekli burada takılıdır ki bu cihaz sayesinde ben 3 defa kırım yaşamaktan, daha doğrusu pilin bittiğini fark etmedim timer ötmesine rağmen. Bu buzzer çift olduğu için birazdan göreceksiniz, çok şiddetli bir ses de veriyor. Uzakta olsa da çok rahatlıkla duyabiliyorsunuz. 3 defa modeli kurtardı. Yani parasını kat ve kat hak etti diyebilirim. Artı şöyle de güzel bir özelliği var. Taktığınızda pil dolu muydu boş muydu, acaba dolu pili mi aldım karıştırdım mı şeyle ortadan kalkıyor. Yalnız bunu almakta iş bitmiyor arkadaşlar. Çünkü modelinizin pil baktığınız zaman şu noktada kalıyor. Buraya pek monte edemiyorsunuz. O yüzden bir uzatma kablosuna ihtiyacımız var. Hobby King'de de bununla ilgili 6S ve 3S olmak üzere 2 çeşit uzatma kablosu var. Onar adetten satılıyor. 3 dolar zannedersem. Bunlardan da temin etmeniz bu aleti helikopterinizin görünen ve duyulan bir yere koymanızı sağlayacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde buna bir enerji verip bakalım arkadaşlar ne özelliği var. Şimdi şu uzatma kablosuyla bunu bağladığımı düşünüyorum. 3S olarak dediğim gibi sadece bu 8S pilleri kadar destekliyor. 3S'e uygun olacak eksi takacak, eksi yönü önemli. Eksiye denk gelecek bağladığımda bakın arkadaşlar oldukça şiddetli bir ses veriyor. Bu alarm konumunda da aynı ses duyuyorsunuz. İsterseniz çıkıp bir daha bağlayalım. Gördüğünüz gibi gerçekten gıcık edici bir sesi var. Şimdi bu modeli taktık. Modeli uçurmadan önce bakın zaten otomatikman tüm voltajları görebiliyorum. Böylelikle pilimin %100 dolu olduğundan eminim. Havaya kaldırdım, uçuyorum. Uçarken alarm verme özelliğini kullanıyorum. Yerde monitörün özelliğini kullanırken
havada alarm verme özelliğini kullanıyorum. Bu model dedim, şu modelden farklı olarak bu 3.2 default ayarlanamaz alarm seviyesi. Bunu da ayarlayabiliyoruz. Şurada bir set tuşu var arkadaşlar. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi şu anda bir değer görüyorsunuz kısa bir süreliğine. Bunu devam ettirirseniz şu anda set değerleri değişiyor. Bakın 3.7, 3.8 ve off. 2.7'den itibaren. Şimdi bunu ben genelde 3.5'e ayarlıyorum. Diyeceksiniz ki bataryalar 3.7'nin altına düşmemesi lazımdı. Burada prensip şu arkadaşlar. Eğer modeliniz anlık akımları çok çekmiyor ise, bir köpük uçak ise bunu 3.7'den başlayıp sizi rahatsız edip yanlış alarm verip pili ölçtüğünüzde 3.7 değerini gösterecek şekilde 3.5'e kadar düşürebilirsiniz. Helikopterlerde uçuş karakteristiğine bağlı olarak yine 3.7 ile 3.4 ayarında arasında set etmeniz gerekiyor. Prensip, indiğinizde, bu ötüp indiğinizde voltajların dinlenmiş halde 3.7'nin altına düşmemesi. Onun haricinde yukarıda anlık piklerle bu diğer aletten farklı olarak, şu aletten farklı olarak seller arası voltaj düşümüne de bakıyor. Dolayısıyla bunu 3.7'de ayarladığınızda yukarıda yanlış alarm verme durumu var. İnternette araştırdım. Zaten bu alet ilk geldiğinde default olarak 3.2'ye ayarlı. Fakat 3.2'den mümkün olduğunca sizin uçuş karakteristiğine bağlı, rahatsız etmeyecek yukarı doğru çıkartmak bir avantaj. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Çok basit, çok ucuz cihazlar fakat sahada hiç beklemediğiniz bir zamanda pilleri karıştırma, unutkanlık, timer'ı duymama gibi durumlarda modelinizi kurtaracak kadar değerli ve paha biçilemez hale geliyor. Ben tüm helikoptercilere %100 elektrikli küçük uçak pilli modelleri, elektrikli uçak modellerini kullanan tüm uçakçı arkadaşlarımı da şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer pillerinin uzun ömürlü olmalarını istiyorlar ise. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.